Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak, harika görseli ve muhteşem lezzetiyle tadan herkesin çok beğendiği elmalı kafes kurabiye tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle iç harcını hazırlayalım. 4 adet orta boy elmayı yıkayarak kabuklarını soyalım. Daha sonra tavanın içerisine rendenin iri tarafıyla rendeleyelim. Üzerine 4 yemek kaşığı şeker ekleyip ocağa alalım. Kısa yakın orta ateşte ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım. Bir süre sonra gördüğünüz gibi elmalar kendi suyunu bıraktı. Bırakmış olduğu kendi suyunu tamamen çekene kadar ara ara karıştırarak pişirmeye devam edelim. Kendi suyunu tamamen çektikten sonra elmayı ocaktan alalım. Daha sonra üzerine bir dolu tatlı kaşığı tarçın ve büyük çay bardağından bir parmak eksik iri çekilmiş ceviz ekleyelim. İyice karıştıralım. Ve bir kenarda soğumaya bırakalım. Kurabiyenin hamuru için 250 gram oda sıcaklığında yumuşamış, ben tereyağı ve margarini karışık olarak kullandım. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı süt, 1 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya ve 1 su bardağı mısır veya buğday nişastası ekleyelim. Spatula yardımıyla karıştıralım. İlk etapta 3 su bardağı un ekledim.
Üzerine bir paket kabartma tozu ekleyip karıştırmaya devam edelim. Gerektikçe ununu azar azar ilave edelim. Hamur toparlandıktan sonra spatulayı içinden aldım ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ununu azar azar ilave ederek yoğuralım. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Videoda da gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Daha sonra mandalina büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlayalım. Videoda gördüğünüz gibi tezgahın üstünde merdane yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Videoda gördüğünüz gibi kenarlardan biraz keserek kare şekli verelim. Videoda gördüğünüz gibi hamurun üzerine 8 adet kesikler atalım. Her iki tarafa da eşit sayıda kesikler atalım. Videoda gördüğünüz gibi kesik atmadığımız kısma aldığı kadar bol miktarda elmalı iç harcından yerleştirelim. Kesilmemiş olan parçayı harcın üzerine çevirelim. Ve çatalla kenarına bastırarak kapanmasını sağlayalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi kestiğimiz şeritleri bir o taraftan bir bu taraftan olacak şekilde üzerine kapatalım. Ve videoda da gördüğünüz gibi şekli biraz uğraştırıcı ama gördüğünüz gibi harika bir görseli oldu. Tüm hamurlarımızın aynı şekilde şeklini verip hazırlayalım.
Daha sonra yağlı kağıt serilmiş tepsiye hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Ve 175 derecelik ısınmış fırında üzeri hafifçe kızarana kadar pişmeye bırakalım. Ben yaklaşık 10-15 dakika sonra üzerini yağlı kağıtla örttüm. Üzeri çok fazla kızarmasın diye. Ve kurabiyelerim benim fırınımda yarım saatte pişti. Pişen kurabiyeleri fırından alalım ve tamamen soğuyana kadar bekletelim. Soğuduktan sonra üzerine çay süzgeci ile pudra şekeri serpiştirelim. Videoda da gördüğünüz gibi muhteşem görseli ve muhteşem lezzetiyle kıyır kıyır ağza dağılan elmalı kurabiyemiz servis için hazır. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Özellikle deneyecek olanlardan mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.